Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gül. Evet. Aslında şu anda bir X-File müziği gerekiyor bence buraya. Ee, uzaylılar. Evet, Değil mi? uzaylılar. UFO'lar. Dünya dışındaki varlıklar ve onların kullandığı aygıtlar, Evet. araçlar, gereçler, amaçları filan. Sen uzaylılara inanıyor musun Gül? Tabii ki inanıyorum. Hı hı. Hala birçok insan uzaylıların varlığıyla alakalı tereddüt etmekte. Yani aslında onların varlıklarını yadsımaktalar, kabul edemiyorlar. Ben de her zaman diyorum ki biz koskoca evren içerisinde ufacık kum tanesi kadar bir noktayız baktığımızda. Ve bu kum tanesinin içerisinde şu an kendi insan denilen tür yaşıyor. Ve bu türün kendi dışındaki bir başka türü kabul etmemesine gerçekten şaşırıyorum. Ben bunu insan doğasında en çok sık rastladığımız şey kibir olarak değerlendiriyorum aslında. Biraz iddialı olabilir ama bence öyle. Herkes olmamakla birlikte kibir olabilir. En üstün ırk olduğunu, tür olduğunu düşünüyor. Çünkü yine bu atalardan gelen bilgiler var ya, aktarılarak geliyor. İşte veya bazı metinlerde, kutsal sayılan metinlerde veya ilahi sayılan metinlerde insanın en yüce varlık olduğu söyleniyor. Bu yanlış bir kavram değil. Mesela ben de insanın yüceleştirilmesine karşı değilim. Ama yalnızlık fikri veya evrende sadece kendisinin olduğu fikri bencillik olabilir. Çünkü eğer inançsal olarak belli bir inanca sahip olan insan olarak baktığımda beni var eden şey, Tanrı, yaratıcı, benden başka türleri de yaratabilir. Bu boyutta benim gerçekliğimde bana verdiği bir görev var. O görevleri yerine getirirken sadece inanmamı istediği şey kendi varlığı. Bir başka boyutta başka bir canlı türünü ortaya çıkarabilir. Ve o başka canlı türünden de başka şeyler isteyebilir. Kesinlikle. Ve onun sonsuz sınırsızlığına inanıyorsak, inançlı bir insan olarak, onun sonsuz sınırsızlığına inanıyorsak, her şeye gücünün yettiğini, kadir olduğunu, hakim olduğunu inanıyorsak, geri kalan her şeyde yarattığını veya var edebilme potansiyeli olduğunu da kabul etmemiz gerektiğini inanıyorum. Şimdi insanlar tabii ki dünya dışı zeki varlıkları inançlı bir insan ilk gördüğünde şunu düşünüyor. Pozitif mi, negatif mi? Halim mi, selim mi? İşte belki de negatif, belki de şeytan, belki de melek veya bekliyorlar ki insani formda olsunlar ve kendilerine benzer bir formda olsunlar. Başka bir formda benzedikleri zaman, alışmadıkları bir formda benzedikleri zaman şüphe duyabiliyorlar. Dünya dışı zeki varlıkların olması ihtimali benim için %99.9.9 diyebilirim. Çünkü sadece bir evrenden bahsediyoruz ve bizim evrenimizde, bizim galaksimizden milyarlarca var. Ve bu milyarlarca galaksinin Samanyolu galaksisine benzer yaşam ortamları veya Samanyolu galaksisindeki güneş sistemine benzer bir yaşam ortamının oluşma ihtimali de yine sonsuz bir olasılık içerisinde varlığını korumakta. Yani olabilme potansiyeli çok yüksek. Eğer matematiksel bir hesaplama yapabiliyor olsaydık ki eminim ki teorik matematikçiler bu konuda çalışmalar yapmışlardır, mutlaka bunun olasılığının yüksek olduğunu göstereceklerdir. Peki dünya dışı zeki varlıklar neden dünyamıza geliyorlar da kendi boyutlarında kalmıyorlar diye de... Araya girebilir miyim? Tabii ki. Bunu tanrıların arabalarında Eric von Däniken yapmıştı aslında. Eric von Däniken işlemiş. Evet. O matematik hesabını da yapmıştı. Ya, ki düşünün seneler önce 80 başlarıydı evet, yanılmıyorsam ilk doğru. Yazdığında kitabı, yanılıyor da olabilirim. O zaman zaten bu matematikten aynen şu an söylediğiniz çıkıyor. Şimdi hala keşfediyoruz ve bu olasılıklara ekstra olasılıklar da ekleniyor. Yani diyelim ki 50.000 tane dünya benzeri var. Bu 50.000 dünya benzerinin güneşe mesafesi, bizim kendi güneşimize mesafemizi koruyarak yaşam koşulu oluşturma ihtimali fazla. Yani bizzat bize benzeyen insan türlerinin yaşayabileceği ortamlar çok fazla. Ama aynı zamanda bize benzemeyen farklı türlerin de olabilme potansiyeli var. Bunu da hesaba katmak lazım. Çünkü atmosfer değişebilir, fizik sistemleri değişebilir, atmosferin yapısına bağlı olarak aldığı yağmur, iklimsel koşullar vesaire, yani her şey değişik olabilir ve farklı bir tür de ortaya çıkabilir. 1945'lerde mi, 50'lerdeydi galiba. Bu ilk bir
disk düşmüştü Amerika'ya. Bu işte ilk başta dediler ki Nazilere ait bir disk dediler. Sonra 51. bölgeden başlayarak işte bir sürü hikaye oluşmaya başladı kamuoyunda. Ve bunun üzerine insanlar uzay ve uzay dünya dışı zeki varlıkları hakkında da bilgi edinmeye başladı. Bilgi edinirken de bazı spekülatif bilgilere de denk geldiler ve bu sefer algı operasyonu diyebileceğimiz şeyler ortaya çıktı. İnsanlar uzaylardan korkmaya başladı veya kendileri hakkında dünya dışındaki varlıklarla alakalı deneyimleri paylaşanlara deli denmeye başladı. Hani bunlar ne için oluyorun sorusuna gelince kendi galaksimiz içerisinde konuşalım. Kendi galaksimizde bizim güneş sistemimize benzer yine milyarlarca diyebileceğimiz güneş sistemi var. Bu güneş sisteminde yaşayan da canlı türleri olmak durumunda. Peki uzaylılar kötü mü yoksa iyi midir sorusunun cevabını şöyle düşünün. Dünyadan bir araç kaldırıyoruz ve Mars'a gidiyoruz. Diyelim ki Mars'ta da bir canlı türü var. Onun soracağı şey dünya insanı, dünya canlıları iyi mi, kötü mü? Biz ne diyebiliriz? Hepimiz çok iyiyiz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. İnsanlar barışçıldır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O halde genelleme yapamayız. Dünyanın dışında yaşayan tüm canlılar, dünya dışındaki varlıkların da iyi ve kötü olma potansiyeli var. Yani iyi ve kötü derken bizim iyilik değerlerimiz ve bizim kötülük değerlerimize bağlı olarak diye söyleyebilirim. Peki amaçları ne? Amaçlarına baktığımızda keşif etmek diyebilirsin. Bazı evrim türleri üzerinde deneysel çalışmalar yapılıyor diyebilirsin. Birçok amacı olabilir. Yani belki de amaçsız da dolaşabilir. Bugün dünyadayız, aracımıza atlayıp gezmeye çıkmıyor muyuz mesela baktığımızda? Sadece bu amaçla da gelebilir. Bunların hepsi olasılık ama dünyanın dışındaki diğer zeki varlıklar veya alt varlıklar, evrimsel aşamaları zayıf olan varlıkların olmasının ve dünyaya gelmelerinin birçok nedenleri olduğunu inanıyorum. Birincisi, zaten biz insanlar olarak dünyada olmadan önce de dünya dışı zeki varlıklar dünyayı sıkça ziyaret ediyordu ve metinlerde veya tabletlerde eski uygarlıkların yazılı kaynaklarında dünya dışı zeki varlıkların geldiğine dair çokça bilgi bulunmakta. Onlara bir dönem insanlar Tanrı diye atfetmişler. Mitosların oluşmasına neden vermişler. Bu mitosların oluşmasına sebep verirken hayvan figürlü tanrılar da var. Mesela işte üstü, örnek veriyorum, aslan, altı insan formunda veya tam tersi altı at, üstü insan formunda. Misal. Veya işte Tanrı'nın kafasında cihazlar bağlanıyor veya işte o döneme ait olmayan teknolojiyi kullandıkları söyleniyor. Tanrı onlara bir şeyler öğretiyor. Mesela Sümerliler konusunu işleyeceğiz çok sık. Tanrılar insanlara bir şeyler öğretiyor. İlkel insana bir şeyler öğreten olarak da karşımıza çıkıyor. İşte tarımı öğretiyor, yüzmeyi öğretiyor, matematik öğretiyor gibi birçok konuları insana hayatını kolaylaştırmak için geldiği de söyleniyor. Aynı zamanda tanrıların bu Eric von Däniken'in kitabında da Tanrılar Arabası'nda Tanrı ateş saçan arabasıyla işte gökten indi aşağıya derken Tanrı aynı zamanda cezalandırıcı olarak da biliniyor. Oyunbaz tanrılar da var, yeraltı tanrıları var, gökyüzü tanrıları var. Bunların hepsi ayrıştırılıyor. Peki ben neden Tanrı kavramıyla uzaylı kavramını eşleştirdim diye söyleyebilirsiniz. Evet. Çünkü benim kendi inancıma göre veya kendi düşünüşüme göre demek daha doğru olur. Bizim insan denilen türün dışarıdan bir müdahale edilmeksizin evrimsel süreçte oluşmasını sağlayacak bir durumun söz konusu olmadığını inanıyorum. Ki şöyle, kaldera denilen bir dönem var. Büyük bir tür patlaması olmuş dünyanın yüzeyinde. Birden nedeni bilinmeden türler ortaya çıkmış. Bu dönemde neden olduğunu bilim insanları bilmiyor. Dönemin ismini de yanlış söyleyebilirim bu arada. İşte Hadean dönemi yaşanıyor, o ateş topu dönemi yaşanıyor dünya, sonra buz dönemini yaşıyor ve tekrar üzerinde yaşanacak hayvan türleri ortaya çıkıyor. İlk su ortaya geliyor, ilk canlı ortaya çıkıyor vesaire ama birden bilim insanının bulamadığı bir şey var ki birden jeolojik veya fizyolojik olarak dünyanın tüm katmanlarında çok fazla canlı tür ortaya çıkıyor. Neden çıktığını hala bilemiyorlar dediğim gibi. Ben de diyorum ki biraz komplo teorisi gibi gelebilir. Dışarıdan müdahaleler sonucu
ancak bunlar olmuş olabilir. Yani genetik evrimde ileri seviyede olan uzaylı ırkının çalışmaları sonucu farklı hayvan türleri, farklı bitki türleri olduğu gibi gelecekte olabilecek potansiyel insan türünün de genetiğiyle alakalı çalışmalar yaptığını inanıyorum. Peki bunu sadece bilimsel çerçevede mi değerlendiriyorum? Hani bilimin cevaplayamadığı bir soru, bunu mu doldurmaya çalışıyorum? Aslında referans aldığım noktalar var. Referans aldığım noktalar nedir? Yine ilahi metinler, kutsal metinler, dinler veya işte insanların inançları oluşturan kaynaklara bakıyorum. Ve orada da veya tabletlere bakıyorum, o eski döneme ait, işte Mısır döneminde olsun, Sümer döneminde olsun veya işte Yunan mitoslarında olsun, Herodos'un İlyada ve Odyssey'sinde olsun, hani eskileri anlatırken, eski dönemleri anlatırken dünyada üstün bir ırkın yaşadığı ve daha sonra bu üstün ırkın aslında dünyaya dışarıdan geldiği, orada üstün bir medeniyet oluşturduğu ve insan türünü ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptığını, insanı neden ortaya çıkardığını anlatan hikayeler var. Dinlerde de, dini metinlerde de Tanrı oğullarıyla yeryüzü kızlarının evlendiğinden bahsedilir. Burada Tanrı oğullarından kasıt ne olabilir? Veya yeryüzü kızları derken neyi kastediyor? Veya yeryüzü çocukları derken neyi kastediyor? Bunu incelemek lazım. İnsan kendinden üstün olduğu bir şeye zaten Tanrı demeye meyilli en baştan beri anlamlandıramadı. Ve Tanrı'nın çocukları, Tanrıların çocukları ifadesi olursa yine insan görünümlü ve dünyaya göklerden gelen bir potansiyelin veya bir grubun etkileşimiyle aslında yeryüzündeki insanlarla işte göksel varlıkların birleştiği bir dönemden bahsedilmesi söz konusu. Bunlar meleklerin inmesi olarak da yorumlanabilir. Tabii ki neden olmasın. Ama aynı zamanda dünya dışı zeki varlıklar da olabilir. Bunların ikisinin birleşmesinden yeni bir insan türünün ortaya çıkması ve insanlığın gelişmesiyle alakalı bilgiler yine bazı metinlerde var. Sonra o insanlar yok edilmiş mi? Edilmiş, çünkü ortada bambaşka bir sapma, evrimsel sapma. Buradaki evrimsel sapma bilimsel, bedensel veya fiziki sapmadan değil, bilinç bazında sapmaktan bahsediyorum. İnsan değerlerinin yozlaşmasından bahsediyorum. Bunu da belki başka bir konuda daha detaylı işleriz. Ve bu yüzdendir ki inanıyorum ki dünyada dünya dışı zeki varlıklar ve uzaylılar olarak ifade edebileceğimiz üstün ırkların müdahalesiyle bu yaşam formlarının çeşitliliği ortaya çıktı. Peki dünyanın dışında varsa, dünyanın içerisinde yok mu? Çünkü şöyle bir şey görüyorlar, bir deprem oluyor. Denizin altından bir aygıt çıkıyor, disk çıkıyor. Hemen orada alanı düzenliyor. Dalgaların içerisinden, volkanik patlamaların içerisinden geçebilen yerler var, diskler var. Ve bunun yanı sıra insanları bizzat gözükebilen, insanlarla temas kuran, kendilerinin nerede olduğunu, nereden geldiğini direkt bildirebilen, hatta kendi uzaylı ırkların dışında başka uzaylı ırklar hakkında bilgi veren birçok deneyimler var. Literatüre de geçmiş bu arada. Hatta internette de, YouTube'da da çok rahat bulabilirsiniz. Türkiye'de de bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan insanlar var. Çok da belgelerle yapıyorlar artık. Daha geçen gün mesela bir okuldaydım. Diyor ki bir kız, ben işte uzaylı gördüm diyor. O kadar genel olmuş. Ve işte ama kimseye söyleyemiyorum çünkü insanlar beni yargılar diyor. Bir ara Türkiye'de toplu halde bu görünmeler oldu. Hatırlıyor musun? Kemerburgaz mıydı? Bir yerde disk içerisinde uzaylı böyle el sallıyordu, insanları videoya çekiyordu. Çok eski, yaklaşık bir yine 10 senesi vardır. Sonra insanlar bunun altını örttüler tabii ki. Her şeyde olduğu gibi çok fazla gündemde olmadı. Neden bunu böyle yapıyorlar konusuna gelince, devletler neden uzaylılarla alakalı bir konuyu kapatıyorlar veya çok fazla açmıyorlar? Öncelikle kitlesel anlamda paniğe yer vermek istemiyorlar diye düşünüyorlar. Çünkü devletlerin dünya dışı zeki varlıklarla yapmış oldukları anlaşmalar ortaya çıktı biliyorsun. Bilmiyorum, biliyor musun? Bu anlaşmaların sonucunda yapılan video kayıtlarına baktığımızda bazıları YouTube'da görüldü veya başka sayfalarda görüldü. Diyor ki dünya insanı daha hazır değil. Dünya insanı hazır olsaydı biz zaten kendimizi aleni bir şekilde gösterirdik. Ama hazır olanlarla iletişimde olmayı tercih ettiklerini
söyleyebilirim bu bağlamda. Hepsinin potansiyel bir amacı var. Hedefsiz olduklarını kesinlikle düşünmememiz lazım. Bile isteye, çünkü teknolojik olarak sizden üstün olan bir türün hasbelkader kendilerine bir yer seçip hadi şuradaki türleri oynayalım onlarla veya onlarla zaman geçirelim, araştıralım diye bir şey yapması söz konusu olamaz. Mutlaka bir hedef var. Bu hedeflerinin ne olduğuyla alakalı açıklamalar belki yakın zamanda dünya medyasında açıklanabilir hale gelir diye düşünüyorum.